Herkese merhaba. Üniversite hayallerinize giden yolda o ilk resmi adıma yani 2026 YKS başvurusuna geldik çattık. Şimdi bu rehberde aklınızdaki bütün o acabaları temizleyeceğiz ve size adım adım ne yapmanız gerektiğini göstereceğiz. Hazırsanız gelin şu başvuru işini birlikte tereyağından kıl çeker gibi halledelim. Biliyorum. Başvuru dönemi bir anda kapıya dayanınca tarihler, ücretler, o online sistemler falan derken insanın üstüne geliyor sanki. Bu karmaşanın içinde biraz endişelenmeniz çok normal. Emin olun yalnız değilsiniz. Ama işte tam da bu yüzden buradayız. Hiç merak etmeyin. Bu anlatım bittiğinde, bu kadar kolay mıymış diyeceksiniz ve başvurunuzu sıfır strese yapabileceksiniz. O zaman hadi başlayalım. İlk işimiz en temel ve en önemli konuyla başlamak, kritik tarihler ve ücretler. Bakın buradaki bilgileri hemen şimdi telefonunuzun takvimine ya da ajandanıza not etmeniz gerçekten hayati. Sonra vah tüh demek istemeyiz değil mi? Şimdi gelin takvime bir göz atalım. Normal başvurular için 6 Şubat-2 Mart arası epey geniş bir süreniz var. Ama hayat bu, olur da kaçırırsanız diye panik yapmayın. 10-12 Mart'ta bir geç başvuru şansınız daha olacak. Ama bunun küçük bir bedeli var, ona birazdan geleceğiz. Sınavlar 20-21 Haziran'da ve o heyecanla beklenen sonuçlar da 22 Temmuz'da açıklanacak. Gelelim işin maddi boyutuna. 2026 yılı için her bir oturumun ücreti 700 TL olarak belirlenmiş. Yani eğer sadece TYT'ye girecekseniz 700 TL ödeyeceksiniz. Ama ben TYT ile birlikte AYT'ye de gireceğim diyorsanız o zaman rakam 1400 TL'ye çıkıyor. Planınızı yaparken bu aklınızda bulunsun. İşte az önce bahsettiğim o önemli ama bu. Normal başvuru dönemini kaçırdınız diyelim, geç başvuru günlerinde ödeyeceğiniz ücret normal ücretin tam %50 fazlası. O yüzden takvime uymak sadece işinizi kolaylaştırmakla kalmaz, cebinizi de korur. Tamam, tarihleri ve ücretleri öğrendik, not ettik. Şimdi en can alıcı soruya gelelim. Başvuruyu nasıl yapacağız? Tabii ki en pratik ve en çok tercih edilen yöntemle yani online başvuruyla başlıyoruz. Süreç aslında göründüğünden çok daha basit, inanın bana. ÖSYM AYS'ye e-Devlet şifrenizle giriyorsunuz, listeden 2026 YKS başvurusunu bulup seçiyorsunuz, hangi oturumlara girecekseniz onları işaretliyorsunuz, bilgilerinizi son bir kez kontrol edip onaylıyorsunuz ve en son adımla yani ödeme ile işi bitiriyorsunuz. Hepsi bu. Hatta bakın bu ekranda gördüğünüz adımlar var ya, bunlar doğrudan ÖSYM'nin kendi sitesinden yani en güvenilir kaynaktan. Bu yol haritasını takip ettiğiniz sürece hata yapma ihtimaliniz neredeyse sıfır. Ve işte size hayatı kolaylaştıran o muhteşem bilgi. Eğer yeni o çipli kimlik kartlarından birine sahipseniz ve sistemdeki fotoğrafınız da güncelse, başvuru merkezine gitme, sıra bekleme derdiniz tamamen ortadan kalkıyor. Bütün işlemleri evinizin konforunda online olarak halledebilirsiniz. Peki, diyelim ki online başvuru sizin için uygun değil. Hiç sorun değil. ÖSYM bunun için de bir alternatif sunuyor. Başvuru merkezleri. Peki kimler merkeze gitmek zorunda? Şöyle ki, eğer ÖSYM sisteminde güncel, geçerli bir fotoğrafınız yoksa ya da e-Devlet şifreniz yoksa ve sınava ilk defa giriyorsanız o zaman size en yakın lise müdürlüğüne veya ÖSYM sınav koordinatörlüğüne bizzat gitmeniz gerekiyor. Başvurunuzu ister online yapın, ister bir merkeze giderek "tamam bitti bu iş" demeden önce yapmanız gereken çok önemli son kontroller var. Bu adımlar, bütün emeğinizin bir anda boşa gitmemesi için gerçekten hayati. Başvuruyu onaylamadan hemen önce kendinize şu 3 soruyu sorun. 1. Fotoğrafım güncel mi, son 5 ay içinde mi çekilmiş? 2. Eğitim bilgilerim, özellikle mezuniyet durumum sistemde doğru görünüyor mu? Ve 3. Seçtiğim sınav merkezi doğru mu, adresim güncel mi? İnanın bana, bu birkaç saniyelik kontrol sizi sonradan yaşayabileceğiniz büyük sıkıntılardan kurtaracak. Ve geldik en can alıcı, en önemli kurala. Buraya kocaman bir ünlem işareti koyalım. Sınav ücretini belirtilen süre içinde ödemezseniz başvurunuz kesinlikle geçersizdir. Formu doldurmuş olmanız, her şeyi yapmış olmanız hiçbir şey ifade etmez. Lütfen ama lütfen bu adımı atlamayın, yoksa bütün emeğiniz boşa gider. İşte bu kadar, gördünüz mü? 2026 YKS başvuru süreci aslında o kadar da korkutucu bir canavar değilmiş. Artık bütün adımlara hakimsiniz, stresi bir kenara bırakın ve bu önemli adımı kendinize güvenerek atın. Unutmayın, doğru ve zamanında yapılmış bir planlama başarının ilk ve en önemli adımıdır. Hepinize bu yolda bol şans diliyorum.